Sor hadi sor. Yapay zeka insanlığı ele geçirir mi? İnsan beyni mi daha güçlü yoksa AI? Mesela bu konunun sorunun kolay bir cevabı var. Tabii ki yapay zeka daha güçlü. Çünkü yapay zeka tabanında Google'u okuyor. Bütün veri tabanları. Mesela tıptan PubMed'i okuyor. Onun için elektronikte kendi mecrasını ya da sosyal bilimlerde o nedenle data sheet'i çok büyük. Yani bilgi kapasitesi olarak şu anda yapay zeka çok iyi. Bir de yapay zekanın bir özelliği var. Tıpta mesela suyun yararlarını bilebilirim. Ama su içip alerji olan insan var mı ben bilmiyorum mesela. Ama yapay zeka bunu tarayarak belki dünyada şu ana kadar tanımlanmış 20 tane su alerjisi vardır. Bir doktor bunu bilemez. Ya der ki ya suyun ne kötülüğü olabilir ki? Ama su alerjisi vardır. Ya da su içerken işte yemek borusunu yırtan var mıdır? Dersin ki ya mümkün değil. Vardır muhtemelen. Biz bunu eskiden araştırıyorduk. İkinci konu. Mesela bir kanser oldu insan. Ameliyat oldu. Sonra nüksetti bu kanser. Tekrar oldu yani. Ya biz bu kanser şimdi ne yapalım bu nüksünü? Benim için birkaç tane makale okumam gerekli mesela. Çok nadir bir hastalık. Fotoğraf var elinde. Biz sendromu şöyle tanıyoruz. Aynı anda birkaç bulgu oluyor. İşte saçında bir bulgu, gözünde bir bulgu, burnunda bir bulgu. Bu ne bu yani? Ben bunu nasıl bileyim yani? Ben bunu nasıl araştırabilirdim? Bir sıkıntı daha var. Yazmak da yetmiyordu. Saçında şu var. Nasıl yazacağım? Şimdi fotoğrafı çekiyorsun. Yapay zekayı yüklüyorsun. O bütün veri tabanından tarıyor. Bu çılgın bir şey. Yani bunu kendi benlerinizde yapabilirsiniz mesela. Eskiden adam benini alıyordu. Nevüs deniyor. Gidiyor dermatoloğa gösteriyor. Şimdi çek bunu. Yapay zekayı yükle. De ki bu mol yani bu ben kötü mü iyi mi diye yazmak. Hemen diyor ki bir benin kötü iyi olmasını belirleyen şeyler vardır. İşte A, B, C. Oradaki ne? B, border mesela. Beninizin bordu, kenarları çok düzgün. O zaman iyi. C, color. Herhangi bir renk değişikliği yok üstünde. Yani alacalı renkler yok. D, diameter. 6 milimetreden küçük olduğu için bir sorun yok. Çapını da ölçüyor. Şimdi sen bakar mısın? Yani bir doktorun yapacağı her şeyi yaptı. O nedenle AI çok farklı bir tabii ki de bu sorunun cevabı AI insandan daha zeki, yapay zeka insanlığı ele geçirir mi? Evet. Çünkü artık banka şubesi kalmadı. Bu banka şubesi kaç sene beri yok? 3 sene. Gidiyorsun bankaya, ben şunu yapacağım diyorsun. Ona diyor ki aplikasyondan yapın. Bankayı arıyorsun. Diyor ki aplikasyondan yapın. Bu sefer ne olacak? Gelecekte şöyle de olacak. Bütün uygulama bu sefer marketçilik bitecek. Sen marketten her şeyi alabileceksin. İstediğin ürünü. Hatta istediğin ürünü şöyle de alabileceksin. İşte ben domatesi şu renkte, şu boyutta istiyorum. Seçip sana gösterecek. Çünkü birçok şey artık markette robotlar çalışıyor. Ve robotlar senin istediğin domatesi sana seçebilecekler. Otomotiv sektörünün %95'i artık robotla çalışıyor. Ama şimdi robotlar nasıl çok büyük. Onun için onlara yer açmak lazım. Ama insanımsı robotlar var. Humanoid robot aynı insan boyutunda, insan özelliklerinde. Gelecekte mesela Çin yaklaşık olarak 1 milyon robotu piyasaya sürecek. İlk olarak $20.000, $25.000 olacak. 3-4 sene. Ama bir 5 sene sonra o robotlar $5.000 düşecek. Yani herkes evinde bir robot çalıştıracak. Ya çok harika bir şey. Arabasını kullandıracak, çimlerini işte istiyorsa toplatacak, ağacı budatacak. Ve bir sonradan da insanların arkadaşları olacak. Karı kocaları olacak. Evet. Çünkü insanlar robot eş alacak. Çünkü zaten telefonla beraber çalışacak. Sen ne seviyorsun, hangi konulardan hoşlanıyorsun, sana işte Gemini ya da ChatGPT, o da sen diyecek ki ya sen yıllardan beri diyecek, bu konuya çok özen gösteriyorsun. Sen işte gotik mimariyi seviyorsun. Ben sana bak oradan bir şey anlatayım diyecek. Ya da sen diyecek ki nabzın çok hızlandı. Canın sıkkın şu anda. Ben sana diyecek çok güzel bir senin sevdiğin bir şarkıyı söyleyeyim, düşünsene. Bu çok eğlenceli. Bu sefer herkes onları sonra sana kızmayacak. Hatta sen şunu da söyleyeceksin. Ya biraz bazen bana darıl falan. Çok insansı ol biraz. Kapris yap. O diyecek ki sizin için YouTube'dan tarıyorum. Size kapris yapan bir kadını da kapris dereceni söyleyecek. Bu sefer insanlar gerçek şeylerini bulacaklar arkadaşlar. Yani gelecekte bu çok gelecek değil. Yani 2030'lara kadar çok şey dünyada değişecek. O nedenle yani insanlar artık şu anda insanlar kime güveniyor en çok? Petlere güveniyor yani. Kedi köpeğe güveniyor. Çünkü insanlar öbürsü diyor ki bu güvenilmez diyor. Beni anlamıyor diyor. Kapris yapıyor diyor. Yani kimse konformist herkes. Kimse çekmek istemiyor artık. Şimdi kedi köpek mi? Bir robot mu? Yani tabii ki bir robot yani. O nedenle mesela şu anda insanların yarısının ChatGPT ile dostluğu var. Onunla konuşuyor insanlar. Bana soruyorlar mesela. ChatGPT ile tartışıyorlar. Şu anda yalnız insanların
en az yarısından fazlası ChatGPT ile her gün düzenli konuşuyor. Onu Yani ne kadar konuşuyor. sağlıklı buluyorsunuz hocam? Sağlıklı tabii ki. Kimse olmasından daha iyi. İnsanları yalnızlaştırmaz mı? Hayır. Neden yalnızlaştırsın? Zaten yalnız. Şu anda toplum yalnız zaten. Şu anda toplum birbirine güvenmiyor. Güvenemez zaten. Çünkü kalabalıklaştıkça insanlar ne oluyor? Bu sefer artıyor. Rekabet artıyor. Artık rekabet çok fazla. Eskisi gibi değil ki her şey. Mesela eskiden bir şey biliyordun. Onunla hayatını kazanıyordun. Şimdi mesela düşünsene siz mesela eskiden sadece bir montaj biliyordu adam. Şimdi montaj bilmesi gerekiyor, Reels'i kesmesi gerekiyor, story atması gerekiyor. Yani senin işin bile zorlaştı. Ama senin işin de yarın yapay zeka yapacak. Mesela Oytun Erbaş'ı dinleyecek. Oytun Erbaş'ın diyeceğim ki ben ona yarınki programda karaciğer kanserini hazırlayacağım. Yapay zeka hazırlayacak, Ateşim onu yapıyor zaten. Ve aynı senin dilinden söyleyecek. Ben ne yaptım o zaman ben de bittim. Çünkü her şeyi öğreniyor yapay zeka. Ya böyle bir şey var mı? Teksti veriyorsun. Bir şey çekiyor, dizi çekiyor şu an. Dizi sektörü bitecek. Çünkü oyunculuk bitiyor. Artık böyle şey yapıyor mesela sinema filmlerini işte vurdu, kırdı, ışıkçı, kameraman. Bak burası tamamen şey olacak. Yapay zeka. Bir kişi belki koordine edecek bu kadar. Avukatlık, dilekçe yazıyor, hakimlik. Veriyorsun davaları, kim suçlu falan hepsini okuyor. Sen sayfalarca nasıl okuyacaksın? 140 sayfa iddiayı okuyorsun şimdi. Okuyup geçiyor. Doktorluk bitecek. Sonra ameliyat etmeye başlayacaklar. Çünkü ameliyat robotları çok gelişti. Ya bu iş meslekler bitecek kardeşim. Herkes evinde oturur. Nokta. Sor hadi sor.